Bir hafta sonra. Sabah gözlerimi mutfaktan gelen mis gibi kokularla açtım. Bugün deliksiz uyuduğum için mutluydum. Birkaç gündür hiçbir olay yaşamıyordum. Üstümü değiştirip banyoya gittim. İşlerimi hemen halledip odama geri döndüm ve saçımı yaptıktan sonra telefonumu da yanıma alarak mutfağa doğru yol aldım. Bir yandan da bu mutluluğun nedenini yeni komşumuz Anıl'ı gördüğüm için olup olmadığını düşünüyordum. O yeşil gözleri neden aklımdan çıkmıyordu ki? Mutfağa geldiğimde annem telaşla yemek yapıyordu. Beline sıkıca sarılıp yanağımdan öptüm ve günaydın diyerek sofraya oturdum. Kahvaltımı yaparken annemin seslenmesiyle başımı ona doğru çevirdim. Kızım, yeni komşularımız taşınalı kaç gün oldu. Bir hoş geldin diyemedik. Adettendir diye yemek yaptım. Eli boş gidilmezdi şimdi. Yemekleri saklama kaplarına koyayım da götür, olur mu? Tamam anneciğim, götürürüm diyerek kahvaltıma devam ettim. Hem belki Anıl'ı da görmüş olurdum. Kahvaltı faslını bitirdikten sonra odama çıkıp giysi dolabımı açtım. Kot pantolonumu, beyaz bluzumu ve siyah hırkamı alıp giyindim. Saçlarımı düzelttim ve mutfağa geri döndüm. Annemin hazırlayıp saklama kabına koyduğu yemekleri güzel bir poşete yerleştirdim. Ve anahtarımı da yanıma alarak evden çıktım. Havanın sıcaklığı, doğanın güzelliği ve komşu evlerdeki çocukların oyun oynarkenki kahkahalarıyla birleşince bugün ayrı bir güzel oldu benim için. Kaldırımda durup yoldan arabaların gelip gelmediğini kontrol ettikten sonra çaprazdaki müstakil evin bahçe kapısının önüne geldim. Demir kapıyı tam açacakken siyah bir köpeğin havlamasıyla az kalsın yemekleri düşürüyordum. Hemen kapıdan uzaklaştım ve beklemeye başladım. Köpeğin bakışlarını üzerimde hissediyordum ve nedensizce huzursuz olmaya başlamıştım. Merhaba. Sıçrayarak başımı yan tarafıma çevirdiğimde Anıl'ı gördüm. Gülümseyerek bana bakıyordu. Bu iyi ki oldu. Lütfen bir daha böyle yapmayın. Yüzü aniden ciddileşti. Geliyorken aniden ciddi olabilmeyi nasıl başarabiliyordu? Sizi korkuttuysam özür dilerim. O kadar dalmıştınız ki size seslendim, duymadınız. Tamam anlamında başımı salladım. Demek ki suç bendeydi. Anıl, oğlum neredesin? Duyduğumuz ses ile ikimiz de aynı anda bakışlarımızı evin kapısına doğru çevirdik. Çok hoş bir bayan Anıl'a sesleniyordu. Annesi olmalıydı. Gözlerini deviren Anıl benimle kalmak ve annesinin yanına gitmek arasında kalmış gibiydi. Hemen elimde iki poşeti göstererek konuşmaya başladım. Annem sizin için yemek yapmıştı. Ben de size getiriyordum ama köpeği görünce bahçenize girmeye cesaret edemedim. Beraber gidelim. Hem anneniz dedi, tanışmış olurum. Tamam hadi gidelim dedi ve birlikte yürümeye başladık. Tam bahçeye adım atacaktım ki o siyah köpeğin hırlayarak bana baktığını gördüm. Bir iki adım gerileyerek beklemeye başladım. Birkaç adım attıktan sonra gelmediğimi fark eden Anıl arkasına dönüp baktığında köpeğinizi bağlasanız da öyle gelsin daha iyi olacak sanki diyerek gelmeme nedenimi kısaca söylemiş bulundum. Köpeğinin tasmasından tutan Anıl kulübesini oraya sıkıca bağladıktan sonra tekrar yanıma geldi. Teşekkür ederim. Önemli değil, hadi gel. Birlikte bahçe kapısından girmiş, evin kapısının önüne gelmek üzereydik. Annesi meraklı gözlerle bize bakıyordu. Kendimi tanıtma ihtiyacıyla konuşmaya başladım. Merhaba efendim, ben Eftelya. Çaprazınızdaki evde oturuyorum. Annem hoş geldiniz demek için size yemek yaptı. Buyurun, hepsi bu poşette. Kadın bana ilk başta şaşkın bir bakış atsa da teşekkür ederek poşeti elimden aldı. Çok teşekkür ederim. İçeri gelmek ister misin? Başımı olumsuz anlamda salladım ve rahatsızlık vermek istemediğimi söyledim. Tüm ısrarlarına rağmen kabul etmemiştim. Anıl'ın annesiyle vedalaştıktan sonra Anıl beni evime kadar götürmek istediğini söyledi. Her ne kadar komik olsa da bunu kabul ettim. Birlikte sokağa çıktığımızda karşımda onu gördüm. Güzel dediğim gibi kabusa dönmek üzereydi. Burayı nereden biliyordu? Neden gelmişti? Aklımda daha birçok soru varken gülümseyerek yanımıza geldi ve Anıl'a sarıldı. İkisi de dostça selamlaştıktan sonra Çağlar meraklı gözlerle bana baktı. Ben ise bir an önce buradan gitmek istiyordum. Tam o istediğimi söyleyecektim ki Anıl konuşmaya başladı. Eftelya, bu yakın arkadaşım Çağlar. Çağlar, bu da yeni komşumuz Eftelya. Şaşkınlıktan donup kalmıştım resmen. Dünya küçük derlerdi de inanmazdım. O kadar insan arasından Anıl'ın arkadaşı ola ola Çağlar mı olmuştu? Şansıma tükürebilseydim şu an tükürük manyağına dönmüştü. Çağlar hiç beklemediğimiz bir hareket yaparak sanki hiç tanışmamışız da ilk defa tanışıyormuşuz gibi davranmaya başladı. Ben de ona ayak uydurup yalandan bir tanışma oyunu oynamaya başladım. İşiniz yoksa birlikte sinemaya gidelim mi? Yeni bir yer açılmış. Eskiden de oynatılan filmleri oynatıyorlarmış. Belki güzel filmler buluruz. Ne dersiniz? Anıl bunu ikimiz baş başayken sorsa büyük bir hevesle kabul ederdim ama Çağlar ile hayatta sinemaya gitmezdim. Başımı olumsuz anlamda sallayıp işimin olduğunu söyledim ama nafileydi. Bir türlü Anıl'ı ikna edemedim.
ve eve gidip anneme haber verdim. Çantamı alarak yanlarına geri döndüm. Sinema salonunun önüne geldiğimizde Çağlar'ın arabasından indik ve gişelerin olduğu yere gittik. Görevli bize gündüz korku filmi kuşağı olduğunu söyleyince sevinsem mi korksam mı bilememiştim. Başıma bu tarz şeyler gelince korku filmlerini izleyemez olmuştum. İkisi beni unutmuş ve filmlere bakarken bir tane filme bilet aldıklarını gördüm. Çağlar yanımızdan ayrılıp mısır ve kola almaya gitmişti. Anıl da bana filmi anlatıyordu. Bu film daha çok yeni. Adı Cinli Aşık. Aşık bir erkek cin ile ona aşık olan bir kadının hikayesini anlatıyor. Severim böyle filmleri. Ben de severim ama konusu çok değişik. Yanlış anlamazsan bir şey sorabilir miyim? Evet. Sen aşık olur muydun? Anlayamadım. Sana aşık bir cin olsaydı sen de onu sever miydin? Bu soruyla kendimi tutamayıp gülmeye başladım. Çok komik bir soruydu. Tam filmlerde ve kitaplarda vardı bu tarz şeyler ama gerçek hayatta olabileceğini hiç sanmıyordum. Anıl yüzüme ciddi bir tavırla bakmaya devam edince kendimi durdurmaya çalıştım ve açıklama yapmaya başladım. Tamam, filmlerde, kitaplarda konu oluyor ama gerçek hayatta olabileceğini hiç sanmıyorum. Böyle bir şeyin olması imkansız. Anıl başını olumlu anlamda sallamış, suskunluğunu korurken Çağlar elinde kola ve mısırlarla yanımıza geldi ve birlikte film oynanacağı salona girdik. Bir korku filmine nazaran içerisi çok kalabalıktı. Biraz aradıktan sonra koltuklarımızı bulup oturduk. Ben Anıl ve Çağlar'ın arasına oturmuştum. Birkaç reklamdan sonra nihayet film başladı. Dikkatlice filmi izlemeye başladım. Biraz zaman geçtikten sonra üzerime ağırlık çökmüştü ve gözlerim istemsizce kapanmıştı. Büyük ve ıssız bir ormanda tek başımaydım. Gece zifiriye bürünmüşken ay çok güzel parlıyordu ve sokak lambası gibi her yeri aydınlatıyordu. Bir ağacın önünde kazılı mezar gördüm. Korkuyla mezara doğru yaklaşırken arkamdan biri seslenmeye başladı. Eftelya, Çağlar'ın olmazsan sonun burası olacak. Korkuyla arkamı döndüğümde siyah ama gözleri tanıdık bir varlık bana bunları söylüyordu. Yavaşça yaklaşırken ben de adımlarımı geriye atmaya başladım. Nabzım korktuğum için gitgide hızlı atarken birden ayağımın bir dal parçasına takılmasıyla boş mezarın içine düştüm. Ben ayağa kalkmaya çalışırken siyah varlık mezarın ucunda durmuş gözleriyle yaşlı gözlerime bakıyordu. Dünyada imkansız diye bir şey yoktu. İmkansız da olsa Çağlar'ın olacaksın. Senin kaderin kendi ellerinde. Eğer Çağlar'ı seçmezsen bu boş mezarda ölü olarak yatarsın. Çağlar senin kaderin. Duyduklarıma inanamazken içimdeki dua etmemi engelleyen her neyse onunla tüm gücümle savaşmaya başladım. Karanlık varlık güçlü ellerimle boğazımı sıkarken yavaş yavaş bilincimi kaybettim. Kendimi aniden koca bir karanlığın içinde bulmuşken yüzüme inen sert tokat darbesiyle gözlerimi araladım. Derince nefesler alıp biraz sakinleşmeye çalıştım. Oturduğum koltukta doğrulduğumda koca salonda sadece ben ve Çağlar'ın kaldığını gördüm. Anıl dahi kimse yoktu. Bizi bırakıp nereye gitmişti? Çağlar, Eftelya, iyi misin? Beni çok korkuttun diye sorunca bana ne olduğunu sordum. Filmi izlerken uyuyakaldım. Bitmesine yakında çırpınmaya, dualar okumaya başladım. Anıl'ın annesi aradığı için erkenden çıkıp gitti. Salondakiler de film bitince çıktılar. Ben de seni bekledim, uyandırmaya çalıştım. Çağlar bana bunları anlatırken ben bambaşka bir korkunun en kuytularına atılmıştım. Karşımdaki ekranda kabusumda gördüğüm siyah varlık vardı ve bana bakıyordu. Tam Çağlar'a göstereceğim sırada kayboldu. Ama perdedeki yazı okuyunca daha fazla dayanamayıp koşarak salondan çıkmıştım. Her an seninleyim, seninle olacağım. Ta ki sen Çağlar'ın olana kadar. Eğer olmazsan o mezar seni bekliyor Eftelya. Gözlerimden yaşlar sicim gibi akarken rüzgar saçlarımın her teline inceden dokunuyordu. İnsanlara çarpa çarpa düşüyordum. Bu son yaşadıklarım artık bende sabır denen bir şey bırakmamıştı. Karma karışık olan aklım ve duygularımdan hiçbir şey düşünemez olmuştum. Mantıklı kararlar veremiyordum. Bedenim ayaklarıma uyup kendini bilinmezliğe sürüklerken bir kolumdan tutulmam ile şiddetli bir şekilde yere düştüm. Başımı yukarıya doğru kaldırdığımda o yeşil gözler karşıladı. Ağlamaktan şişmiş olduğuna emin olduğum gözlerimi. Ne oldu Eftelya, iyi misin? Başımı hayır anlamında salladım. Tek kelime edecek takatim kalmamıştı. Anıl bunu fark etmiş olmalı ki ilk önce kendi ayağa kalktı ve ardından beni belimden tutup kaldırdı. Onun beni nasıl bulduğunu bile soramayacak haldeydim. Yürümeye başladığımızda belimi tutmaya bırakmamıştı. Aksine kendisine daha da çok çekmişti. Hıçkırıklarım içimi yakarken gözlerimin önünü görememeye başlamıştım. Ellerimi Anıl'ın beline dolamış, güç almaya çalışıyordum. Deniz kenarlarında sakin bir yere gidip kayaların üzerine oturduk. Ben hala Anıl'a sarılı bir haldeydim.
Üstüne üstlük sarsılarak ağlıyordum. Anıl elleriyle yüzümü kavrayıp kendisine bakmamı söyledi. Eftelya, ne oldu anlat. Anlatsam dinler miydi ki? Bana inanır mıydı? Yoksa deli deyip geçer miydi? Anlat Eftelya, bekliyorum hadi. Gözlerime öyle bir bakıyordu ki istemsizce yeşillerinde kaybolmak istiyordum. Belki de anlatmalıydım. Ya inanır bana yardım ederdi ya da inanmaz deli deyip çekip giderdi. Denemekten başka çarem yoktu. Ağlamaktan çatallaşmış sesimle zar zor da olsa konuşmaya başladım. Anıl, şimdi sana anlatacaklarıma inanır mısın bilmiyorum. Belki bana deli diyeceksin ama söyleyeceklerim benim için çok önemli. Eftelya, ne olursa olsun sana deli demem. Hadi anlat. İlk önce Anıl'a sarıldığım kollarımı geri çekip ellerimi bacaklarımın arasına sıkıştırdım. Boğazımı temizleyip gözlerinin içine baktım ve anlatmaya başladım. Anıl, ben hiç iyi değilim. Son birkaç haftadır çok garip şeyler yaşıyorum. Korku filmlerinde kahkahalar atarak izlediğim olaylar durmadan başıma geliyor. İlk önce kendi evimin banyosunda aynada bir yazı gördüm. Senden başkası bu yazıyı okuyamaz. İşini bırakmayacağım. Sen çağların olana kadar yazıyordu. Bu olaydan sonra annemlere taşıdım. Gece filmi izlerken ne olduğunu bilmediğim bir şey boynumu öpüp bana sarılmaya başladı. Yeni Çağlar'ın adını ve onun olacağını söyledi. Tam ondan kurtuldum derken hastanede, kilerde ve banyoda olaylar yaşadım. Kabuslar görüyorum. Anıl, ne olur yardım et bana. Delirmek üzereyim. Ne yaşadıysam altından Çağlar'ın ismi çıkıyor. En yakın arkadaşım Aksen de bunların başıma gelmesinin nedeninin cinler olduğunu söylüyor. Korkuyorum. Hem de çok korkuyorum. Anlattıklarımdan sonra eğdiğim başımı tekrar kaldırıp Anıl'a baktığımda yemyeşil gözlerinin büyüdüğüne yemin edebilirdim. Heyecandan sıkılaşan nefesimi kontrol altına almaya çalışırken Anıl gözlerini gördüğümü anlamış olacak ki açıklama yapmaya başladı. Ben çok üzüldüğümde ya da şaşırdığımda gözlerim büyür. Neden bunu da inan ben de bilmiyorum. Genetik diyor annem. Anlattıklarını bilirsek Eftelya. Bu yaşadıklarına tabii ki de inanıyorum. Ben de cinlerin var olduğuna inanan biriyim. Ve bu konuları araştırıyorum. Hatta bildiğim çok iyi bir hoca var. İstersen seni ona götürebilirim. İnanmalı mıydım? Daha bir iki haftadır tanıdığım bir insana güvenebilir miydim? Anıl'ın ısrarı nedeniyle teklifini kabul etmiştim. Yalnız telefonla aksini aramış, ona da yanımızda olmasını istemiştim. Taksi ıssız yolları saparken aklımda Anıl ile bu sabahki hallerimiz vardı. Onun sarılmasına nasıl karşılık verebilmiştim? Ona olanları nasıl anlatmıştım? Bir anda kendime nasıl bu kadar yakın hissedebilmiştim? Eftelya, geldik hadi. Aksinin seslenmesiyle düşüncelerimden sıyrılıp taksiden indim. Anıl gözlerini dikmiş bize bakarken Aksen ile kol kola girmiş bu civardaki tek ev olan karşımızdaki 2 katlı eve doğru yürümeye başladık. Evin dıştan görünüşü harabeydi. Duvarları eskimiş, her an çökecek izlenimi veriyordu. Her adımımda içimde biraz daha sıkıntı basıyordu topraktan yaratılan bedenimi. Anıl tahta kapının önünde durup 3 defa vurmuş, kapıyı saçları dağınık, pis fasık suratlı bir kız açmıştı. Bize her an saldıracakmış gibi bakıyordu. Aksen ile birbirimize daha da sokulmuş halde Anıl'ın önderliğinde içeriye girdik. Evin içi tek kelimeyle berbattı. Çok ağır bir koku genzimi yapıyordu. Kız Anıl'a uzunca bakıp eliyle yukarı katı işaret etti. Yavaş adımlarla Anıl önde, ben ve Aksen arkada merdivenlere çıkmaya başladık. Bırakın evin görüntüsünü, merdivenlerin gıcırtısı bile korkunçtu. Bu hoca burada nasıl yaşayabiliyordu? Üst kata ulaştığımızda bizi ilginç motifli siyah bir kapı karşıladı. Anıl kapıyı çalıp içeriye girdi. Biraz bekledikten sonra bizi de yanına çağırdı. Yavaş adımlarla kapının eşiğinden geçip genişçe bir odaya girdik. Oda gayet düzenliydi ve kapının çaprazında büyük minderlerin üzerinde zayıf olmasına karşın adının Hasan olduğunu öğrendiğimiz hoca bize gülümseyerek bakıyordu. Bu gülüşün içten olmadığını hissetsem bile Aksen'in yönlendirmesiyle minderlere oturdum. Hoca Anıl ile göz teması kurarken yüzü sinirden kasılıyordu. Lakin bir çift söz söylemiyordu. Birkaç dakika sonra gözlerini Anıl'dan çekip ona odaklanınca konuşmaya başladı. Kızlar, ne derdiniz vardı buralara kadar geldiniz? Üzerimdeki baskı artarken tam konuşmaya başlayacağım sırada sanki bir şeyler boğazımı sıkıyordu. Ellerimi boğazıma götürüp derin derin nefes almaya çalışırken bir yandan da Felak, Ayet-el Kürs ve Nas surelerini okumaya başladım. Anıl aniden ayağa kalktı, izin isteyerek dışarı çıktı. Aksen panikleyerek bana bakarken hoca birkaç şey söyledikten sonra nefesimi rahat almaya ve başımdan geçenleri anlatmaya başladım. Kendi evimde, annemin evinde ve bugün sinemada yaşanan her şey ayrıntısına kadar anlattım. Bugün yaşadıklarımın içinde Çağlar'ın adının geçtiğini de söyledim. Her kelimemi dikkatlice dinleyen hoca,
Ben söylediklerimi bitirdikten sonra yüzünü memnuniyetsizce buruşturdu. Belli ki bir şeylerden hoşnut olmamıştı. Derin bir nefes alıp konuşmaya başlayacakken Anıl sessizce içeriye girdi ve benim yanıma oturdu. Kızım, sende nazar var. Şimdi sana bir muska yazacağım ve nazar duası okuyacağım. Allah'ın izniyle kurtulacaksın dedi ve bana muska yapmaya başladı. Benim aklımda ise yaşadıklarım vardı. Bunların hepsi nazardan olamazdı. Bu kadar kolay olmamalıydı. Hocam siz daha iyi bilirsiniz ama bu yaşadıklarımız sadece nazar yüzünden mi oluyor? Dualar okuyup muska yapan Hasan Hoca başını aniden kaldırdı ve aksana bakıp bağırarak konuşmaya başladı. Sen bana inanmıyor musun? Eğer öyleyse başlamadan bitirelim. Ben daha ağzımı açamadan Aksan konuşmaya başladı. Hocam olur mu böyle şey hiç? Devam edin lütfen. Hoca ikna olmuş olmalı ki dua okuyup muskayı yazmaya devam etti. Ben de gözlerimle etrafı incelemeye başladım. Dua kitapları ve çeşitli semboller düzenli halde yerleştirilmişti. Aradan yarım saat geçmiş, üçümüz de sıkıntıdan patlamak üzereydik. Hasan Hoca sonunda yüzünü kaldırıp bana eliyle gel işareti yaptı. Heyecan ve korku karşıma bir duygu ile yanına doğru ilerledim ve diz çöktüm. Elindeki muskayı boynuma dualarla taktıktan sonra manevi olarak kendimi güvende hissediyordum. Artık kalkmamız gerektiğini söyleyip önümüzdeki sinirlerin üzerine bir miktar para bıraktım. Hepimiz ayağa kalkıp hocanın elini öptük. Tam çıkacakken kapının aniden açılması ve bize kapıyı açan kızın üzerime atlaması bir olmuştu. Ben kızın bana zarar vermemesi için çırpınırken Aksen'le kızı benden uzaklaştırmaya çalışıyordu. Kapkara gözleri, yara içindeki bembeyaz yüzü, uzun pis tırnaklarıyla çok kötü gözüküyordu. Nefesi tam bir hayvan leşi gibi kokuyordu. Bir elindeki tırnaklarıyla yüzünü çizerken diğer eliyle de saçlarını tutuyordu. Aksenlerinden bulduğunu anlamadığım odunla kızın başına vurup bayılmıştı. Tam derin nefesler alıp rahatlıyordum ki gözlerimin gördüğü manzarayla çığlık attım. Anıl havalanmış bir şekilde çırpınıyor. Eftelya, kaçın buradan diye bağırıyordu. Ta ki şiddetle duvara çarpılana kadar. Korkudan kas katı kesilmiş ve gözlerimde olmuştu. Aksen'den ayrılıp Anıl'ın yanına gitmeye çabaladım lakin bir türlü başaramadım. Aksen'e baktığımda yerde çırpınıyordu. Bu sefer de ona yardım etmek için harekete geçmiştim ki odanın içi simsiyah dumanla doldu. Bu gelenlerin cinler olduğunu farkındaydım. Tam dua okuyacakken ellerimden ve ayaklarımdan tutmuş, kendi kendine açılan kapıdan sürüklemeye başlamışlardı. Çırpınsam da onlar için hiçbir şey ifade etmiyordu. Benden kat ve kat güçlülerdi. Yardım edin diye bağırırken ağzımda hissettiğim acı ve hemen ardından oluşan metalik kan tadıyla çığlık atmaya başladım. Hasan Hoca, yardım et diye canım acıyarak çığlık atmaya devam ediyordum. Sürünerek kapıdan çıkarılmış, merdivenlerden aşağı indiriliyordum. Her basamağa çarptığımda vücudum yeniden acılara gömülüyordu. Allah'ım yardım et ne olur. Dua okumaya çalışmam ile başımın trabzana vurması bile olmuştu. Direnip dua etmem gerekiyordu. Yoksa hiçbirimiz kurtulamayacaktık. Merdivenler bittikten sonra giriş katındaki karanlık odalardan birine sürüklendim ve hızla duvara çarpıldım. Gözlerimi yavaş yavaş açtığımda onlarca gözün beni izlediğini gördüm. Korkuyordum. Şu an can versem sevinecek haldeydim. Kanlı dudaklarımı acıyla nemlendirip son gücümle dua okumaya başladım. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele çeker çekmez beni izleyen gözlerin üzerime gelmesi ve vurmaya başlamaları bir olmuştu. Her yerim acının son haddine ulaşmışken nefes alamaz duruma gelmiştim. En son hatırladığım şey ise bir çift tanıdık gözüm bana vuranları engelleme çabasıydı. Gözlerim ruhuma ihanet edercesine aydınlığa kavuşmak için çırpınıyordu. Yattığım yumuşak zeminde kıpırdanarak biraz da olsa hareket etmeyi başardım. Ağzımdan belli belirsiz mırıltılar çıkararak yardım etmesi için birinin gelmesini bekledim. Alnıma değen eller değdiği yerin her zerresini kor gibi yakarken zor da olsa açtım gözlerimi ve o yeşil gözlerle karşılaştı gözlerim. Ne aramak istiyorsam vardı gözlerimde. Duygu okuyan misaliydi yeşilliklere. Ne oldu bana? Neredeyim? Boğazım feci halde ağrısı da neler olduğunu öğrenmem gerekiyordu. Eğer en son hatırladıklarım gerçekse bu bir felaketti. Benim felaketim. Anıl elini alnımdan çekip yüzümde gezdirmeye başladığında tarifsiz bir utanma sardı tüm bedenimi. Gözlerimi gözlerinden kaçırıp başka yöne bakmaya başladım. Eliyle nazikçe yüzümü kendisine doğru çevirdi ve ardından o eşsiz ses tonu ile konuşmaya başladı. Benimse aklımda tek bir soru vardı. Daha yeni tanıdığım bu adamdan neden kopamıyordum? İçimden bir ses neden ona güvenmemi ve onun yanında olmamı söylüyordu. Eftelya, her şey benim yüzümden oldu. Çok özür dilerim.
Sizi götürdüğüm hoca yanlış duaları okuyunca cinleri kızdırdı ve bizi saldırmalarına neden oldu. Benim evimdesin. Şimdi anlamıştım. Elimi korkuyla boynuma götürdüğümde Anıl'ın sözleriyle rahatlamıştım. Muskayı ben çıkardım. Gerektiği gibi de yok ettim. İçin rahat olsun. Anıl konuşmasını bitirdiğinde tereddütle hatırladığım son şeyi sordum. Anıl, sana bir şey soracağım. Beni en son karanlık bir odaya sürüklediklerinde sen ve Aksen yukarıdaydınız. Beni nasıl kurtardınız? Anıl yüzüme ciddi bir bakış atıp konuşmaya başladı. Bak Eftelya, o siyah şeyler dediklerin öncelikle cinler ve sana yardım etmek için Aksen ile bir olup dualar okuduk ve cinler ortadan kaybolunca sesinin geldiği odaya girip seni kurtardı. Başımı mahcup bir şekilde eğdim ve kısık bir ses tonuyla teşekkür ettim. Anıl tekrar yüzümü avuçlayıp yüzüne bir nefeslik mesafe kalana kadar yaklaştı. Fısıltıyla söylediği sözler ruhumun derinliklerine işlemişti. Eftelya, böyle üzülmeni istemiyorum. Her şey geçecek ve ben senin yanında olacağım. Benim üzülüp üzülmemem neden Anıl'ın umurundaydı ki? Hem Aksen neredeydi? Ben onu nasıl unuturdum? Aksen nerede? Anıl işaret parmağını dudaklarımın üzerine hafifçe bastırıp konuşmaya başladı. O konuşa dursun, benim dikkatim kor gibi yanan dudaklarım nedeniyle dağılıveriyordu. Aksen yanımda uyuyor. Merak etme, durumu iyi. Yok, benim bir an önce Anıl'dan uzaklaşmam lazımdı. Yoksa yeşilimsi okyanusunda alabor olur kaybolabilirdim. Eftelya. Anıl ismimi söyledikten sonra ben daha da ne olduğunu anlamadan buz gibi dudaklarıyla dokundu kor gibi yanan dudaklarıma. Sonrasını hatırlayacak bir ben kalmamıştı. Aklım bunun yanlış olduğunu söylese de dudaklarım karşılık veriyordu her öpüşüne. İçimde tarif edilemez duygular baş gösteriyordu. Bir yanım pişman iken diğer yanım ilk öpücüğün keyfini çıkarmamı ve Anıl'a güvenmemi söylüyordu. Dakikalar sonra ayrıldığımızda utançtan yüzüne bakamıyordum. Yanaklarımın domatesden daha da çok sardığını yanmalarından anlamıştım. Alnıma kondurulan şefkatli bir öpücükle Anıl'ın ilk öpücüğüm olduğunu anladığını hissettim. Eftelya, yüzüme bak hadi. Sen her utandığında başını eğiyorsun, anladım. Seninle çok işim var. Nasıl bakabildim ki? Dün bir, bugün iki. Tanıştığım adama kendi iradem olmadan ilk öpücüğümü vermiştim. Bu neden bile aynada kendi yüzüme bakmamam için büyük bir nedendi. Eftelya, sana bir şey itiraf etmeliyim. Seninle yaşadığımız benim de ilkimdi. Daha önce kimsede böyle duyguları hissetmedim. Sen bu kadar kısa zamanda bana ne yaptın? Nasıl kendine çekmeyi başardın? Utancımdan Anıl'a sadece yalnız kalmak istediğimi söyledim. Ve yastığıma daha da çok sokuldum. Odadan çıktığını kapının kapanma sesinden anlamıştım. Şu son günlerde hayatım tepe olmuştu. Yaşadıklarım gitgide karmaşık hale gelirken karşıma Anıl çıkıvermişti. Belki de benim kurtarıcım olacaktı ya da beni babamdan sonra en çok sevecek erkek. Kendisi de itiraf etmişti işte. O da benim gibiydi. Yani duyguları karışıktı ama ne istediğini de iyi biliyordu. Telefonumun sesiyle düşüncelerimden arınıp başucumdaki komodine uzandım ve aramayı kapamadan cevapladım. Annem arıyordu. Anneciğim, kızım neredesin, neden gelmedin daha? Anneciğim, ben bugün Aksenler'de kalsam. Kızım, bu nereden çıktı? Babaannem de seni bekliyoruz. Ama anne, gelemem ki şimdi. Çağlar ve Anıl çoktan evlerine gittiler. Ben de Aksen'deyim. Tamam kızım, tamam. Ama bak, bir daha istemiyorum böyle evrivakiler. Anlaştık mı? En azından iyi olana kadar sözünden çıkmak yok. Söz mü? Söz annem, söz. Hadi kapatıyorum ben. Aksen ile yemek yiyeceğiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar kızım, dikkatli ol. Anneme yine yalan söylemek zorunda kalmıştım. Hasan Hoca'nın evinde merdivenlerden düştüğüm ve darbe aldığım için vücudumdaki morlukları görmesini ve üzülmesini istemiyordum. Telefonu kapattıktan sonra hayretler içinde kalmıştım. Annem normal zamanda Aksen'de kalmama bu kadar karşı çıkmazdı. Son zamanlarda yaşadıklarımdan sonra o da endişelenmişti tabii. Bir yerde de haklıydı ama kendimi toparlamam gerekiyordu. Bu halde karşılarına çıkmam olanaksızdı. Başucumdaki gece lambasının hafif sarımsı ışığı kipriklerimin her bir teline tek tek okşuyorken gözlerimi boş duvara sabitledim. Birden duvardan hızlıca bir karaltı geçti. Gözlerimi kapatıp yanlış gördüğümü kendi içimden tekrarlamaya başladım. O kabus dolu dakikalar yine başlayamazdı. Bu sefer olmayacaktı. Besmele çekip sureleri okumaya başlamıştım ki boğazıma yapışan ellerle neye uğradığımı şaşırdım. Gri yüzlü, kıpkırmızı gözlü, uzun boylu ve başındaki değişik figürlü tacıyla bir kız tüylü elleriyle boğazımı sıkıyor, uzun tırnaklarını etime geçirmek istercesine batırıyordu. Amir'den uzak dur aptal insanoğlu. Yoksa seni yaşatmam.
Her geçen saniye nefes almakta zorlanırken sessizlikten ibaret olan sesimle konuşmaya başladım. Bırak beni. Amir kim? Ben öyle birini tanımıyorum. Bırak beni. Söylediklerim ile daha da sinirlenmiş olmalıydı ki boğazımı bırakıp bir eliyle kalbime, diğer eliyle alnıma baskı yapmaya başladı. Aklıma da kalbime de hakim o zavallı Mehmet. Amir benim, anladın mı? Sadece benim. Kapının aniden açılması ve Anıl'ın içeri girmesiyle üzerimdeki dişi varlık ortadan kayboldu. Anıl yatağa oturup kendi kendisine çekti ve sımsıkı sarıldı. Ben de kollarımı beline dolayıp ağlamamı durdurmaya çalıştım. Efterya, ne oldu? Annemlerle sofrayı hazırlarken sesini duydum. Anıl, bir dişi varlık üzerindeydi ve boğazımı sıktı. Amir benim. Ondan uzak dur deyip durdu. Sonra göğsüme ve alnıma elini bastırdı. Anıl, ilk önce neyden olduğunu anlamadığım bir nedenle kas katı kesilince de son söylediklerinden sonra yumuşak bir ses tonuyla konuşmaya başladı. Sana inanıyorum Efterya. Kimse inanmasa bile ben sana inanıyorum ve inanacağım. Teşekkür ederim Anıl. Yanımda olduğun ve bana inandığın için çok teşekkür ederim. Bunda teşekkür edecek bir şey yok Efterya. Ben de cinlerin varlığına inanıyorum. Yaşadıkların olası şeyler. Bu üzerindeki dişi varlık da bir cindi. Belki de Çağlar'dan uzak durmanı istiyordu. Nasıl yani? İyi de onun adını sen de dedin Çağlar. Neden Amir dedi o zaman? Bazen dişi cinler insanoğlundan bir erkek severse onlara kendi dünyalarından birisini takar. Anıl, ben ne zaman kurtulacağım? Baksana Çağlar ile ilgim olmadığı halde neler yaşıyorum. Geçecek Efterya. Birlikte atlatacağız. Anıl'a inanmak istiyordum. Bugünlerin geçeceğine inanmak bile iyi hissetmemi sağlıyordu. Gülümseyip başını onaylar anlamda salladığımda odanın kapısı aniden açıldı ve Aksen şaşkın gözlerle bir bana bir Anıl'a bakmaya başladı. Siz yoksa? Anıl'dan ayrılıp ayağa kalkmış, Aksen'e açıklama yapmak için kıvranırken tüm bir çığlık sesi ve üzerime atlayan Aksen ile kahkahalarım odanın duvarlarından yankılanmaya başladı. Büyükçe bir mutfakta 6 kişilik siyah yemek masasında Aksen, Anıl, Anıl'ın annesi, babası ve erkek kardeşiyle hep birlikte akşam yemeği yiyorduk. Her şey olması gerektiği gibiydi. Yaprak sarmalarından ve taze fasulyeden tabağıma bolca almış yiyordum. Arada yaptığımız küçük sohbetler sayesinde Anıl'ın ailesini daha da yakından tanıma fırsatı bulmuştum. Kardeşi Ahmet şehir dışında üniversite okuyormuş ve 2 günlüğüne tatile gelmiş. Annesi Cemre Hanım ve babası Cem Bey psikologmuş ve birlikte özel bir hastanede çalışıyorlarmış. Bu o kadar hoşuma gitti ki ben de psikoloji okuyordum ve haliyle konuşacak birçok ortak noktamız olmuştu. Yemekten sonra da çaylarımızı içip tatlı sohbetimize eşlik eden tatlılarımızı da yedikten sonra saatin geç olmasıyla odalarımıza çekilmiştik. Tek başıma yatmaktan korktuğum için Aksen'in odasına gittim ve birlikte sıralarıp uyumaya başladık. Yaşayacaklarımdan haberim olsaydı bu kadar rahat uyuyabilir miydim?